Saygıdeğer izleyicilerimiz, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin başında bulunduğu, ortakları arasında yer aldığı BioNTech firması aşı fiyatlarına zam yaptı. Bakalım detaylar neler? Pfizer, BioNTech ve Moderna Avrupa Birliği ile yapılan son anlaşmada yeni tip koronavirüs aşısı fiyatlarını yükseltti. Financial Times'ın haberine göre Pfizer-BioNTech'in bir doz aşı için 15.50 olan fiyatını 19.50 euroya yükselttiği belirtildi. Daha önce 22.60 dolar civarında olan Moderna firmasının doz başına fiyatının ise yeni kontratta 25.5 dolara yükseltildiği belirtildi. Yetişkin nüfusun %70'ini aşılama hedefine ulaştığını belirten Avrupa Birliği, Eylül sonu itibariyle 1 milyardan fazla doz aşı temin etmeyi hedefliyor. Avrupa İlaç Ajansı EMA şu ana kadar Avrupa Birliği ülkelerinde Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor. Avrupa Birliği diğer ülkelerin Çin aşısı, Rus aşısı ve benzeri aşıların incelemesine ise devam ediyor, temkinli yaklaşıyor. Değerli izleyicilerimiz, Avrupa Birliği ABD menşeli biyoteknoloji firması Novavax'la da yeni bir aşı anlaşması yaptı. Bu anlaşma 200 milyon dozu kapsıyor. Anlaşmaya göre Avrupa Birliği ülkeleri Novavax aşısından ilk etapta 100 milyon doza kadar satın alabilecek. Anlaşma ayrıca Avrupa Birliği ülkeleri için 2023'e kadar 100 milyon ek doz aşıda satın alma imkanını sunuyor. Avrupa Birliği ile ABD'li biyoteknoloji firması arasındaki anlaşmanın 2021 başında imzalanması öngörülmüş, ancak imza süreci uzamıştı. Avrupa İlaç Ajansı EMA, Novavax aşısına dair değerlendirme süreci henüz tamamlanmış değil. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni koronavirüs varyantları Avrupa'da ve dünyada yayılırken aşısını bu varyantlara karşı başarıyla test eden bir şirketle yapılan bu yeni anlaşma nüfusumuzun korunması için ek bir tedbir diye konuştu. Komisyon, anlaşma sayesinde Avrupa Birliği ülkelerinin bu yılın son çeyreğinden itibaren Novavax dozlarını alabilmesine imkan tanıyabileceğini belirtti. Novavax da yaptığı açıklamayla anlaşmayı doğruladı ve aşı verilerinin bu yılın 3. çeyreği içinde EMA'ya sunulmasını temin etmek için çalıştıklarını, onayın ardından ilk dozların tesliminin başlamasının beklediğini duyurdu. Evet değerli izleyicilerimiz, bu yapılan aşı anlaşmaları aslında bize şunu söylüyor. Önümüzdeki aylarda koronavirüs vakaları artacak. Bu bir. İkincisi, biz aşı olmaya devam edeceğiz. İkinci doz, üçüncü doz, 4, 5, 6, 1 milyar dozluk anlaşma yapıldı toplamda diğer şirketlerle. Yani Novavax artı BioNTech, Moderna, bunlarla beraber 1 milyar dozluk değerli izleyicilerimiz. Şu anda Avrupa Birliği önümüzdeki yılların anlaşmalarını yapıyor aslında. Şu anda Avrupa Birliği'nin elinde zaten aşı var ama önümüzdeki yılları da planladığı için ve artık 6 ayda bir herkese aşı yapılacağı için bu anlaşmalar yapılıyor. Bu paralar veriliyor. Bunu da unutmayalım lütfen. Çok çok önemli. Ne dediler? 2 doz olalım, bu işi bitirelim. Ama görüyoruz ki yapılan aşı anlaşmaları bundan sonra 6 ayda bir herkesin aşı yapılacağının işareti. Evet, yeni dünya düzeni, büyük sıfırlama dediğimiz sistem çarklarını hızlı bir şekilde döndürmeye devam ediyor. Çoktan yeni dünya düzeni başladı. Büyük sıfırlama zaten çoktan başladı. Bunun da unutulmamasında fayda var. Büyük bir ekonomi arkadaşlar. Koronavirüs ekonomisi. Aşılar bitti mi? Hayır, devam. Testler bitti mi? Hayır, devam. İnsanlar ölene kadar, mezara kadar bu aşıları olacaklar. Göreceksiniz, aşılar temin edildikten sonra diyecekler ki artık yeni doğan bebeklere de hani tetanoz aşısı, verem aşısı falan yapılıyor ya. Koronavirüs aşısı yeni doğan bebeklere yapılacak. Hiç merak etmeyin, kısa zamanda bunun açıklaması da Avrupa Birliği yetkilileri tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Çünkü her şey değerli izleyicilerimiz planlı bir şekilde ilerliyor. 2 doz dediler. 3, 4, 5, 6 devam ediyor. 6 ayda bir antikor seviyesi düşüyor dediler. 6 ayda bir aşıyı yenilememiz gerekiyor dediler. Ne zaman bitecek? Ben söyleyeyim size koronavirüsün ne zaman biteceğini. Aşılar bittiği zaman, testler bittiği zaman koronavirüs bitecek. Ne zaman? Mezarda. Evet, bunun cevabı bu.
Saygıdeğer izleyicilerimiz, Belçika'da koronavirüs vakalarının sayısı artmaya diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi devam ediyor. Belçika'da günlük koronavirüs vaka sayısı 1500 ile 2000 arasına şu anda yükselmiş vaziyette. Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü verilerine göre değerli izleyicilerimiz şu anda son rakamlar 1600 civarında. Covid-19 nedeniyle son bir haftada hastaneye başvuranların sayısı %34 artışla ortalama günlük 38 oldu. PCR testlerinde pozitiflik oranı %3.2'ye yükselirken ortalama ölü sayısı ise 2'den 3'e çıktı. Şimdiye kadar ülkede virüs kaynaklı ölümlerin sayısı böylece 25 bini çoktan geçti, 25.050'ye ulaştı. Ülkede Avrupa Birliği genelinde olduğu gibi Delta varyantının dominant olduğu ifade ediliyor. 11.4 milyon nüfuslu Belçika'da Ekim 2020 ortasında başlayan ikinci dalgada vaka sayıları 15 bini aşmıştı. Son olarak Eylül 2020'nin ikinci haftasında 1500'ün altında olduğu kaydedilen vaka sayısı 28 Mayıs 3 Haziran haftasında günlük 1474'e düşmüştü. Bu dönemde hükümetin Ekim 2020'den beri uyguladığı salgın tedbirleri kademeli olarak gevşetilmişti. Ülkede aşılamanın başladığı Şubat'ta benzer vaka sayılarında her gün yaklaşık 30 kişi Covid-19'dan hayatını kaybediyordu. Halihazırda ülkedeki tam aşılı yetişkinlerin oranı %70'i geçmiş durumda. Evet, Avrupa Birliği'ne göre %70 iyi bir rakam. Bakalım önümüzdeki günlerde Belçika'da durum hangi hale gelecek? Ancak şunu söylememde fayda var değerli izleyicilerimiz. Özellikle tatile giden vatandaşlarımızın çok dikkatli olmasında fayda var. Dönüşte maalesef vaka artışı bekleniyor. Belçikalı yetkililer Eylül ayı itibariyle artışın çok büyük oranda gerçekleşeceğini ifade ediyor. İnşallah yanılırlar. Bu kadar vaka sayısında artış olmaz ama vaka sayısının her gün arttığını Belçika'da gözlemleyebiliyoruz. Şu anda hastanelerde yatan çok sayıda vatandaşımız var. Koronavirüse yakalananların sayısı artıyor. Aman siz olun, dikkatli olun, kendinize lütfen eskisi kadar büyük bir rahatlık vermeyin. Saygıdeğer izleyicilerimiz, Belçika'da bir son dakika gelişmesi var. 3 telefon markasını kullananların çok dikkatli olması gerektiği ifade edildi. Çünkü Çin menşeili olan bu telefonların ajanlık yapabileceğini, bu telefonları kullananların bilgilerinin Çin'e aktarıldığı yönünde bilgiler var. Açıklamalar, resmi kurumlardan gelen açıklamalar söz konusu. Peki bu telefon markaları hangileri? Hemen buna göz atıyoruz. Haberin detaylarını sizlerle paylaşıyorum. Belçika'nın istihbarat servisi Çin menşeili ve ülkede popüler 3 akıllı telefon markasının casusluk faaliyetlerine karışma riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Belçika medyasında yer alan haberlere göre devlet güvenliği sözcüsü Xiaomi, Oppo ve OnePlus'la ilgili somut bir vaka tespit edilmiş olmasa da potansiyel casusluk tehdidi olabileceğini ifade etti. Tekrar ediyorum bu markaları: Xiaomi, Oppo ve OnePlus. Evet, bu 3 marka telefonlar casusluk yapabilir diyorlar. Bunun üzerinde Belçika istihbaratının çalıştığı ifade ediliyor. Bununla ilgili olarak devlet güvenliği sözcüsü bu 3 markayı tercih eden kullanıcılara temkinli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Söz konusu haberde ayrıca Adalet Bakanı'nın bir milletvekilinin soru önergesine verdiği yanıtta bu şirketler ile Çin devleti arasındaki sistematik ve derin bir etkileşim olduğu açık bir şekilde ortadadır denildi. Evet, Adalet Bakanı bu şirketler yani Xiaomi, Oppo ve OnePlus'la ilgili Çin devleti arasında çok sistematik ve derin etkileşim var diyor. Belçika basını ayrıca daha önce Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'nın da benzer uyarılarda bu markalarla ilgili bulunduğunu ifade etti. Oppo'nun sözcüsü, Belçika sözcüsü yapmış olduğu açıklamada faaliyet gösterdikleri 40'tan fazla ülkede tüm yerel kanunlar ve düzenlemeler ile uyum içerisinde çalıştıklarını beyan etti. Ancak diğer iki firmadan henüz bir açıklama, yalanlama gelmedi. Evet değerli izleyicilerimiz, aslında olay şu, bakın. Akıllı telefonlar aynı zamanda bizlerin birer muhbiri, ispiyoncusu. Ben sadece bu Oppo, Xiaomi, OnePlus için değil, iPhone için de aynı şeyleri söylüyorum. iPhone kullananlar ya da diğer telefonları kullananlar,
bilgileriniz aktarılmıyor mu? Onu da geçtik. Bilgisayarlarımızdaki tüm veriler aktarılmıyor mu? Windows tarafından alınmıyor mu? Microsoft tarafından alınmıyor mu? Hepsi alınıyor. Yani hangi telefonu kullanırsak kullanalım, bilgiler birilerinin eline geçiyor. Şimdi diyoruz ki bu telefonlar bizim muhbirimiz. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Lütfen videonun altına yazın. Şimdi fotoğraflar alınıyor mu, yedekleniyor mu? Yedekleniyor. Yazışmalar yedekleniyor mu? Yedekleniyor. Şu anda istihbarat örgütleri bu telefonlarda kullanmış olduğumuz programlar WhatsApp'tı, işte Facebook'tu, Messenger'dı, Instagram'dı. Bütün hepsi istihbarat örgütlerinin elinde zaten. Bu programları ve telefonları kim yaptıysa onlar bir şekilde bu telefonları ve uygulamaları kullananları alıyorlar, depoluyorlar. Yarın öbürsü gün kendilerine lazım olduğunda ise kullanıyorlar. Bakın bir örnek. Şimdi diyelim ki 2-3 arkadaşız biz burada. Bir şeyden bahsedelim. Diyelim ki mesela cep telefonlarından bahsedelim ya da cep telefonlarını kenara koyalım. Elbiseden bahsedelim, montlardan bahsedelim, ayakkabılardan bahsedelim. Telefonu açıyoruz. Bakın hiçbir arama yapmamışız. Google'dan bununla ilgili bir arama yapmamamıza rağmen bu sesleri kaydediyorlar. Şu anda benim sesim de kaydediliyor, emin olun. Şimdi ben telefonu açtığımda kısa bir süre sonra elbiseden, ayakkabıdan bahsettiğimiz için ayakkabı ile ilgili reklamlar çıkacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Dinleniyoruz demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Bizi takip ediyorlar demek. Bu kadar basit. Şimdi Belçika istihbaratı uyarmış. Diyor ki Xiaomi, Oppo ve OnePlus. Peki dünyanın en çok kullanılan telefonlarından bir tanesi olan iPhone ile ilgili durum ne? Amerika Birleşik Devletleri iPhone kullananları takip etmiyor mu? Bilgilerini almıyor mu? WhatsApp kullananlar takip edilmiyor mu? Viber kullananlar Almanya tarafından takip edilmiyor mu? Telegram kullananlar Rusya tarafından takip edilmiyor mu? Hangi ülke yaptıysa bu yazılımları aynı şekilde sizin bütün bilgilerinizi, konuşmalarınızı, yazışmalarınızı, fotoğraflarınızı, videolarınızı depoluyor. Şimdi Belçika açıklıyor, evet güzel bir haber ama şu anda teknolojik olarak hangi ülke buna sahipse, bunun içerisindeki programlara sahipse arkadaşlar emin olun ki onlar bizi takip ediyorlar. Ya bu telefonları, bu bilgisayarları kullanmayacağız ya da kullanacağız. İkisi arasında. O nedenle yazışmalar vesaire, yani biz sıradan insanlarız. Bizim hani böyle bir şeyimiz yok. Takip etseler ne olacak? Yazışmaları okusalar ne olacak? Hiçbir anlamı yok yani. Ne olacak yani? Bizde bir şey yok ama insanlar artık teknolojinin takibi altında, insanlar artık teknolojinin esiri olmuş vaziyette. Hepimiz birer köleyiz arkadaşlar. Evet, sen de kölesin, ben de köleyim. Takip ediliyoruz. Evet ediliyoruz. Dinleniyoruz. Evet dinleniyoruz. Dinlenmiyoruz, takip edilmiyoruz falan. Bunlar yok. Şu telefonu aldın mı, sim kartı taktın mı bitti, geçmiş olsun. Her şey bitiyor. Sim kartı taktın, telefonu çalıştırdın, takiptesin. WhatsApp'ı açtın, yazıştın, okunuyor, görülüyor. Telegram'ı açtın, okunuyor, görülüyor. Viber'ı açtın, okunuyor, görülüyor. Hangi programı kullanırsan kullan, bir yedeği bir yerde arkadaşlar bunların. Facebook'ta, orada, burada, Instagram'da hepsinin bir yedeği var arkadaşlar. Bunu unutmayın. O nedenle Belçika'daki bu olay bize bir kez daha bunları hatırlatma ihtiyacını ortaya çıkardı. Her şey takip altında. Bankalar, onlar, bunlar, her şey takip ediliyor arkadaşlar. Şu var ya, şu akıllı telefonlar bizim en büyük düşmanımız aslında. İspiyoncumuz, muhbirimiz. Bütün bilgileri bunlar aktarıyorlar arkadaşlar.